Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan Ionet'ten bahsedeceğim. Ionet'i biliyorsunuz airdrop zamanında bayağı bir konuşmuştuk. Bunun üzerine videolar çekmiştik. Bugün ise Block Rewards'lardan bahsedeceğim. Birkaç cihazla alakalı örnek vereceğiz. Mesela RTX 4070, M2 Pro gibi cihazlardan ve RTX 4090 gibi cihazlardan örnekler vereceğiz Block Rewards'larla alakalı. Ve İleride gelebilecek olan stake gelişmelerinden bahsedeceğim biraz daha. Biraz daha bilgilendirici böyle bir arayı kapattık çünkü. Biraz daha bilgilendirici bir video olmasını istiyorum açıkçası. İlk başta arkadaşlar biliyorsunuz şu an worker alımları kapalı. Ama önümüzdeki dönemde worker alımlarının açılacağı söylendi. Bir whitelist oluşturulacak ve bu whitelist'e göre yeni worker ekleyebileceksiniz. Sevindirici bir haber. Eski yani şu an halihazırda worker çalıştıran kişilere ise bir upgrade yani ellerindeki cihazları bir üst modele yükseltme şansı verilecek. Şimdi öncelikle size birkaç tane güzel bir görsel göstermek istiyorum. Şuradan bakalım. Bu bir arkadaşlar M2 Pro. Bu cihazın şu anki 5,5 aylık Block Rewards kazancı toplamda gördüğünüz gibi 553.814 IO. Son 2 aylık ortalama getirisi ise 110 IO civarına gelmiş. Bu videoyu çekerken IO tabii ki biraz daha düştü. 3,5'lardaydı ama biz bunu hazırlarken bu görselleri 4 dolar civarından hesapladığımızda cihazın güncel toplam kazancı 2212 dolar civarına falan tekabül ediyordu. M2 Pro M4 çipli yeni modellerden önce sıfır fiyatıyla 50.000 TL'ye satın alabiliyordu arkadaşlar. Bu da 50.000 TL yatırım yapan bir kişinin cihazını yaklaşık 3-4 ay gibi kısa bir sürede amorti etmesini sağlıyor. Şu an ise M2 Pro'nun sıfır olarak satışa sunulduğu yerlerin sayısı oldukça az. İkinci el ilanlar, malum sitelerden bakarsanız 25-30 bin TL arasında değişiyor. Bu cihazların yeni cihazların eklenmesiyle Block Rewards ödüllerinde düşüş yaşanacağını da göz önüne alın bu arada. O yüzden kesinlikle size gidin cihaz alın demiyorum. Çünkü illaki bir şekilde Block Rewards ödülleri azalacaktır yeni worker'lar girdikçe sisteme. Ama tabii ki uzun vadede fiyat olarak bunu düzeltebilir. Bir de şunu da unutmayın, M2 Pro şu an Mac platformundaki en düşük seviyedeki cihaz. O yüzden bunu aldık. Gelelim normal bir ekran kartına. Bende de var mesela RTX 4070 Ti. RTX 4070 Ti'nin ise arkadaşlar 5,5 aylık Block Rewards kazancı 167.73 IO. Son 2 aylık ortalama getirisi ise 40-45 IO civarında. IO fiyatı 4 dolar üzerinden hesaplanırsa burada 4 dolardan baz alacağız, onu söyleyeyim. 5,5 aylık kazancı 672 dolar seviyesinde. 4070 Ti ekran kartlı bir sistemin maliyetinin 50-60 bin TL seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında IO fiyatının bu seviyede kalması durumunda amorti süresi 12-15 ay. Gördüğünüz gibi GPU ve CPU cihazları arasında yapılan karşılaştırmada yeni eklenen cihazların Block Rewards ödüllerini düşürebileceği ancak IO fiyatının artış yaşanabileceği ihtimalini yine göz önünde bulundurun. Buna göre yatırım planınızı yapın. Bir de şunu da unutmayın arkadaşlar, bu tür cihazları stake etmeniz için 200 IO'yu stake etmek zorundasınız. Bu tür cihazları çalıştırmak için, Block Rewards kazanmaları için. Böyle gösterelim. Ufak bir aylık cihaz ROI tablomuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da bir süre ekranda kalsın. Size yardımcı olur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela daha önce 1,5 yılda kendisini amorti edeceği söylenmişti. Şu anki piyasanın artışından sonra, IO fiyatının da artmasından sonra özellikle 4 dolar seviyelerindeyken fiyat 6, 11, 15, 10, 12 gibi rakamlara düştü bu amorti etme süresi. Ona göre dediğim gibi tüm riskleri ve tüm faktörleri göz önünde bulundurarak lütfen bir şey alacaksanız alın ya da yapın. Burada asla ben bir şey alın ya da yapın demiyorum. Şu an sadece size verileri iletiyorum. Ama yeni worker alınması sürekli olmayacak. Yani bu bence önemli bir fırsat. Eğer elinizde halihazırda zaten buna dedike bir şekilde çalıştırabileceğiniz bir cihaz varsa ben değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim bir de. Mesela yaklaşık 10 dolara geldiğinde bir bakalım ne kadar yapıyor. Yaklaşık 10 dolara geldiğinde ise arkadaşlar yeni cihazlar eklenirse ve IO'nun önümüzdeki piyasa şartlarında 10 dolara yükseldiğini varsayarsak M2 Pro için şu an en düşük Mac seviyesindeki cihaz bu arada 1000 dolar. RTX 4070 için ise 400 dolar oluyor. Bu koşullarda M2 Pro mevcut şartlarda bir ay içinde amorti ediliyor 10 dolara yükselirse. RTX 4070 Ti ise amorti süresi 3-4 ay arasında değişiyor. RTX 4090 ise yaklaşık 860 dolar aylık kazanç sağlayarak 4-5 ayda kendisini amorti ediyor arkadaşlar. Ancak cihaz kapasitesinin artması da tekrar söylüyorum. Block Rewards ödülleri tabii ki düşecektir. Yarıya inebilir. Bunun da
bu süreyi uzatabileceğini unutmayın. Onu söyleyelim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir açıklama var. 7 Kasım'da bir açıklama yapıldı. Worker cihazlar arkadaşlar artık sadece GPU kullanımları değil CPU kullanımı yani işlemci kullanımları da izlenmeye başlandı. Cihazların kullanım durumu sitede hata göstermese bile teknik ekip tarafından görüntülenebiliyor. Ve üst üste yüksek kullanım tespit edilen cihazlar bloklanabiliyor. Ve arkadaşlar artık bloklandığınız zaman herhangi bir şekilde başvuru ya da ticket ile bloğunuzu kaldıramıyorsunuz. Engelinizi kaldıramıyorsunuz. Bu nedenle worker olarak kullanılan cihazların günlük işler için kullanılmaması gerekiyor. Sadece Ionet'e odaklı, sadece üzerinde Ionet çalışan cihazlar olmasına lütfen dikkat edin. Bu çok fazla yaşanan bir sorun. Daha sonra cihazım engellendi, cihazım bloklandı, nasıl kaldırabilirim diye boşu boşuna ticket açmanıza gerek yok. O yüzden olabildiğince minimum bir şekilde sadece açıp Ionet'i çalıştırıp bırakmaya çalışın. Şimdi gelelim bir de biliyorsunuz Depin alanında şu an market cap'i en yüksek proje Render. Bunu çektiğimiz zamanlardaki fiyatları göz önüne alın arkadaşlar. Ortalama fiyatlar bunlar. Yani anlık fiyat olması çok zor zaten. Yani sürekli piyasada şu an bile oynuyor olabilir ben bu videoyu çekerken. Biz bu verileri topladığımızda aldığımız fiyat buydu. Gayet görüyorsunuz. Şu an Ion'un burada fiyatı 3.82 olarak aşağı yukarı belirtilmiş. Render'ın ise 8.86 olduğu görülmüş. Render'ın piyasa değeriyle arkadaşlar Io aşağı yukarı 9.5 kat fiyatı artıyor buradan. Yani 36 dolar bandında oluyor. Şu an gördüğünüz gibi Render'ın piyasa değeri 4.5-5 milyar dolar arası değişiyor. Ion'un da aşağı yukarı 500, 400-500 milyon dolar arası oynadığını söyleyelim. Ben her zaman söylüyorum. Bence Depin çok ciddi bir alan. Çok ilerleme olacak bir alan. Çünkü işlem gücü korkunç derecede talep gören bir şey. Mesela bu son OpenAI'ın da biliyorsunuz Sora diye bir uygulaması var. Video render yapmaya başladı artık yapay zeka. Bunlar için çok korkunç işlem güçleri gerekiyor. Ve bu bana göre Depin inanılmaz önemli olacak ileriki zamanlarda. O yüzden ben bu piyasa değerlerine gelemez demiyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil ve tamamen kendi analizinizi yapmanız için oluşturulan bir karşılaştırma. Onu söyleyelim. Yani ben aşağı yukarı bu değerlerde eğer Render'ın piyasa değerine çıkabilirse şu anki piyasa değerine biliyorsunuz Render dediğim gibi en yüksek piyasa değerine sahip coin şu an kripto paralarda. Depin alanında özellikle. Depin alanında en yüksek piyasa değerine sahip coin. Buraya geldiği zaman aşağı yukarı 30 dolar 40 dolar bandına oturmuş oluyor Ion'un fiyatı da. Eğer 5 milyar dolar seviyelerine gelirse. Tabii ki önümüzde Mayıs-Haziran aylarında bir kilit açılışı var biliyorsunuz. O zaman piyasa değeri daha fazla farklı olabilir, daha farklı değişebilir. Onu da göz önünde mutlaka bulundurun diyelim. Şimdi gelelim ortalama kazanç rakamlarına arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an toplam A kazancı 3 milyon 700 bin 3.8 milyon dolar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ne kadar saat burada harcandı, iş yapıldığı. Burada da mesela bu ekran görüntüsü alındığı zaman 18.747 saat o gün yapılmış sadece. Bir de şöyle bir resmimiz var. Bu da günlük kümülatif trend. Son 3 aydaki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın son 3 ayda günlük kazançlar ne kadar fazla artmış, gitgide artan. 29 Kasım'a kadar tabii ki bu Aralık ayını almamışlar burada. Daha da artıyor. En son açıklanan rakamlara göre 3 milyon dolar üstüne çıktı toplam. Ve gitgide böyle aslında bir yukarı doğru ivmelenme var ki ben bunun önümüzdeki zamanlarda gitgide daha da fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi cihaz açığı var. İşlem gücü ve depin çok büyük bir oyun bu piyasada. Bunun kolay kolay trendinin geçmeyeceğini düşünüyorum ben şahsi olarak. O yüzden dediğim gibi burada Ionet'te istikrarlı bir kazanca devam ediyor. Son 3 ayda ortalama günlük kazanç 10 katına çıkmış. Toplama kazancı 3.3 milyon dolar. Güncel olarak 16 Aralık'taki toplama kazancı ise 3.8 milyon dolarda. Şimdi gelelim worker kuramayan kişiler. Yani worker'da whitelist alamadınız. Herhangi bir worker'ınız yok. Yani bir şey çalıştıracak bir cihazınız yok diyelim. Bu durumda ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu durumda staking dediğimiz yani coinlerinizi kilitleme mantığı gelecek arkadaşlar. Şöyle söyleyelim, çok fazla bir bilgi yok. Bildiklerimi aktaracağım size sadece. Yani çok fazla spekülasyon da yapmak istiyorum ama staking'in nasıl bir faydası olur? Staking şu faydası olur. Dolaşımdaki coinleri piyasadan çeker. Yani herhangi bir satış baskısı
yaratmaz. Tam tersine piyasadaki satış baskısını hafifletir. Ne kadar fazla stake olursa. Burada yüksek ihtimal ben market mantığıyla ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki detaylar yakında gelecektir. Bu arada yeni worker alımı ve staking ile alakalı detaylar yakın zamanda açıklanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yılbaşından sonra diye düşünüyorum. Ben bunun market mantığı gibi ilerleyeceğini düşünüyorum. Daha önceden zaten bunu amalarda konuşmuştuk biz. O tarz bir şey olması bence muhtemel. Hani bu delegatör gibi, yani belli cihazlara sizin coinlerinizi kitlemeniz gibi bir sistem olabilir. Bence güzel bir arayüz yaparlarsa ve bu özellikle worker kuramayan kişilerin de bir şekilde para kazanma ihtimali oluşursa fiyata da çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi stake her zaman olumlu bir şeydir. Staking'de dolaşımdan bir şekilde coinleri çekip satış baskısını hafifletirsiniz. Ve öğrendiğimiz başka bir şey, geçen yaralama yapmıştık. Yaralamada Space'te X'te bir Space yapmıştık. Orada konuştuk. Hans özellikle söyledi bunu. DeFi sisteminde IO'ya yer verilebilir arkadaşlar. Bunun şu an kesinliği yok. Ama daha önceden topluluktan birkaç kişi de bizi bununla alakalı bayağı bir bize soru sormuştu bununla alakalı. Ve DeFi sisteminde IO'ya yer verilebilir. Yani IO'larınızı bir şekilde borç verip başka bir token alıp onunla işlem yapıp DeFi'da elinizi kolaylaştırabilir. Size farklı oyun alanları açabilir DeFi anlamında. Bu da çok önemli bir gelişme bana göre. Toparlayacak olursak arkadaşlar, block rewards'lar önemli. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir pasif getiri kazandırabiliyor insanlara. Yeni worker alımı açılacak. Artı stake sistemi geliyor. DeFi'ye entegre edilmesi gündemde. Ionet baya şu an çalışıyor. Ekip arka tarafta baya meşgul gibi gözüküyor. Ben yeni yılda özellikle DePI'nin ve yapay zekanın da bu kadar konuşulduğu bir ortamda her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıya da yorumlarınızı yazabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Lütfen Discord'umuza katılın. Ionet'in Discord'un linkini de aşağıya bırakacağım. Orada Türkiye kanalına gelirseniz biz zaten bol bol konuşuruz. Bol bol etkinliklerimiz oluyor. Oralara katılıp da XP de kazanabiliyorsunuz. IO ödülleri de veriliyor. O yüzden sizi orada bekliyorum. Buluşmak üzere. Görüşürüz.